Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine standartların dışında ilginç bir halka grafiğini nasıl yapabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Daha önceki çalışmalarımda bahsettiğim gibi bu grafiği sunumlarınızda verilerinize dikkat çekmek amacıyla kullanabilirsiniz. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için formüllere geliyorum ve şimdi hesapla diyorum. Yapım aşamasına geçebiliriz. Bunun için şurayı alıyorum, kopyalıyorum ve olduğu gibi şuraya yapıştırıyorum. İlk olarak şuraya geliyorum. Shift eşittir 1 eksi C3 hücresi diyorum ve kalanı buluyorum burada. Daha sonra şuraya geliyorum. Shift eşittir yinele formülünü uygulayacağım burada. Çift tırnak 1 diyorum. Noktalı virgül çift tırnak yine noktalı virgül 100 kez tekrar etmesini istiyorum bunun. Ve bunu kopyalıyorum. Notepad'i açıyorum. Yapıştırıyorum. En sondaki noktalı virgülü sileceğim buradan. Ctrl A diyorum. Ctrl C. Daha sonra şuraya ekle. Boş bir tane halka grafiği açacağım. Veri seç diyeceğim buradan. Ekle. Şuraya o birleri yapıştıracağım ve 100 kez tekrar etmesini sağlayacağım. Tamam diyorum. Şuradan şunları kaldıralım. Sadece halka grafiğimiz kalsın. Şimdi grafiğimi tekrar seçiyorum. Sağ klik veri serisini biçimlendir. Buradan dolguya geliyorum. Gradyan dolgu diyeceğim. Ben bu sefer rengini farklı yapacağım. Şunları bir kaldırayım. Şunu koyu yeşil yapacağım. Şunu da açık yeşil yapalım. Bir öncekinde çünkü ben mavi yapmıştım. Kenarlığa geliyorum buradan. Düz çizgi diyorum ve bunun da rengini gri yapacağım. Biraz da kalın yapalım. İki olsun. Hatta biraz daha koyu yapalım. Grafiğimizin halka delik boyutunu biraz küçültelim. Grafiğimiz büyüsün. 60 olarak kalsın. Dolguya tekrar geliyorum. Şuradaki kenarlık kalınlığı biraz daha yapacağım çünkü çok göremedim. Şunu 4'e kadar çıkaracağım. Evet, daha iyi görünmeye başladı bu şekilde. Şimdi bunu kapatalım. Şöyle yapalım. Biçimden dolgusu olmasın, ana hattı olmasın. Şunları beyaz yapalım. Görünümden kılavuz çizgilerini kaldıralım. Grafiğimizi biraz büyütelim. Tekrar grafiğimi seçiyorum. Veri seç diyorum. Ekle diyorum ve şuradaki değerleri alıyorum şuradan. Tamam diyorum. Şimdi şu alan bize ihtiyacımız var. Şurası görünmesi gerekiyor. Bu yüzden bunu çift tıklıyorum. Dolgusu olmasın. Bunun da dolgusu gri olsun. Yani deminki yaptığımız gibi şu. Ve çizgisi olmasın. Kenarlı olmasın. Bunu seçiyorum. Seri grafik türünü değiştir diyorum ve buradan ikinci aldığım grafiği seçiyorum ki üstüne gelsin, çakışsın. Tamam diyorum. Tabi bunda kenarlı beyaz görünüyor. Şunu da seçmemiz lazım. Evet, şimdi oldu.
Şimdi grafiğimizin etiketini ekleyelim. Buradan ekleye geliyorum. Şekillerden şuradan yuvarlağı seçiyorum. Bunun dolgusu olmasın. Kenarlı da olmasın. Bunu alıyorum. Şöyle ortalayacağım. Biraz da büyüteceğim tabii ki. Bu seçiliyken shift eşittir diyorum. Şuradaki değeri seçiyorum. Ve kalın yapıp büyütüyorum. Tabii ortalayacağım şu şekilde. Buradan da rengini koyu yeşil yapacağım. Şunu beyaz yapabilirim artık. Şuraya geliyorum. Shift eşittir rastgele arada sıfırdan 100'e diyorum. Parantezi kapatıyorum. Yüzde işaretini koyuyorum. Enter. Formüller şimdi hesapla. Rengi mavideki kadar güzel olmadı. Siz farklı renk kullanabilirsiniz. Bir de şuraya 0 yapalım. Evet. Geri alıyorum. Bu videoyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Verdiğim bilgileri sizlere faydalı olacağına inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.